Merhaba. Bugün elimizde sizin de incelediğiniz notlar var. Konumuz Avarlar. Avarlar, İstanbul kuşatması ve Avrupa etkisi başlığını taşıyor bu notlar. Şimdi bu kaynakları temel alarak Avarlar kimdir, tarihteki yerleri nedir biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Evet, oldukça ilgi çekici bir konu gerçekten. Kaynaklara göre hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da varlık göstermiş bir topluluk. Bizim de amacımız bu notlardan en çarpıcı bilgileri, etkilerini sizin için damıtmak. Aynen öyle. Önemli noktaları ayıklayalım. Hazırsanız başlayalım o zaman. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Avar kelimesinin anlamı direnen, karşı koyan demekmiş. Evet, bu ilginç bir detay. Bu isim bile tek başına onların tarihteki yolculukları hakkında bir şeyler fısıldıyor sanki, değil mi? Ne dersiniz? Göçler, yeni bir düzen kurma çabası, tüm bunlara karşı bir dayanıklılık aslında. Hı hı. Tarihte bıraktıkları izde bu karakterin payı büyük olsa gerek. Anlıyorum, notlarda kurucuları olarak Bayan Kaan ismi geçiyor. Ve dikkat çekici olan hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuş olmaları. Bu pek sık gördüğümüz bir durum değil. Değil, evet. İki coğrafyada da etkili olmak. Ama sanırım Avarlar deyince akla ilk gelenlerden biri İstanbul'la olan ilişkileri. Şüphesiz. Notlarda da belirtildiği gibi 619 ve 626 iki defa İstanbul kuşatması var. Hem de Sasanilerle yani Perslerle ittifak yaparak. Evet, bu ittifak da önemli. Ve en kritik nokta, İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar. Bakın bu çok önemli. İlk olmaları gerçekten çarpıcı. Yani Bizans için nasıl bir tehdit oluşturduklarını gösteriyor bu. Hem de nasıl Doğu Roma'nın başkentine kadar dayanmışlar. Bu onların askeri gücünü ve cüretini ortaya koyuyor. Büyük bir şok etkisi yaratmıştır eminim. Peki Avrupa'daki etkileri sadece bu askeri başarılar mıydı? Notlarda başka şeylerden de bahsediliyor sanki. Tabii sadece askeri değil. Hatta belki de daha kalıcı, daha gündelik hayata dokunan etkileri var. En bilineni nedir? Üzengi. Evet, üzengi meselesi. İşte bu üzengiyi Avrupa'ya Avarlar taşıyor. Basit bir eğer parçası gibi duruyor ama aslında bir devrim. Nasıl bir devrim peki? Yani üzengi tam olarak neyi değiştiriyor? Biraz açabilir miyiz? Elbette. Şöyle düşünün, üzengi olmadan atın üzerinde ne kadar dengede durabilirsiniz? Özellikle savaş anında. Zor. İşte üzengi süvarinin ata çok daha sağlam basmasını, dengesini korumasını sağlıyor. Bu ne demek? Mızrak gibi silahları çok daha etkili kullanabilmek demek. Anladım. Vuruş gücü artıyor. Aynen öyle. Ve daha ağır zırhlar taşıyabiliyorlar, daha kontrollü manevralar yapabiliyorlar. İşte bu durum Avrupa'daki o bildiğimiz ağır zırhlı şövalye sınıfının gelişimini doğrudan etkiliyor. Vay canına, küçücük bir metal parçası nelere yol açmış. Kesinlikle. Savaşın doğasını değiştirmiş adeta. Ama bitmedi. Kaynaklarınızda bir de şu nokta var. Germen ve Slav kabilelerini de etkilemişler. Evet, yönetim ve ordu teşkilatı konularında deniyor. İşte bu da Avarların sadece savaşçı bir topluluk olmadığını gösteriyor. Organize bir yapıları var. Devlet yönetimi, ordu düzeni gibi konularda çevrelerindeki belki daha az organize olan topluluklara model olmuşlar. Yani bir nevi know-how transferi gibi mi? Gibi denebilir. Belki vergi sistemleri, belki askeri hiyerarşi, bu tür konularda bir etkileşim olmuş. Demek ki etkileri hem teknolojik hem de organizasyonel. Peki sonra ne oluyor bu güçlü topluluğa? Nasıl zayıflıyorlar? Notlarda Frank saldırıları diyor. Evet, kaynaklar o konuda hemfikir. Franklar, yani o dönemin yükselen gücü, Batı Avrupa'daki Germen Krallığı, Avarlara karşı başarılı seferler düzenliyor. Anladım. Ve tabii pek çok göçebe imparatorlukta olduğu gibi dış baskıların yanı sıra muhtemelen iç sorunlar, belki taht kavgaları, ekonomik sıkıntılar da zamanla gücü tüketiyor. Sonuçta Frank saldırılarıyla birlikte tarih sahnesinden çekiliyorlar. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Avarlar, direnen anlamını taşıyan isimleri var. Bayan Kaan liderliğinde kurulmuşlar. Hem Asya hem Avrupa'da etkili olmuşlar. Evet. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak tarihe geçmişler. Üzengiyi Avrupa'ya getirerek savaş teknolojisini değiştirmişler. Çok önemli bir nokta bu. Ve Germen Slavlar üzerinde yönetim ve ordu konusunda etkileri olmuş, sonları da Franka saldırılarıyla gelmiş.
Çok güzel özetlediniz. Bütün bu parçalar birleşince gerçekten de Orta Asya'dan gelen bir halkın Avrupa tarihi üzerinde ne kadar derin izler bıraktığını görüyoruz. Özellikle o teknolojik miras, yani üzengi ve organizasyonel etkileri yadsınamaz. Gerçekten etkileyici bir tablo çıkıyor ortaya. O zaman bu incelememizin sonunda dinleyicilerimize küçük bir düşünce egzersizi bırakalım, ne dersiniz? Tabii, buyurun. Şunu bir düşünün. Avarlar olmasaydı, yani üzengi Avrupa'ya hiç gelmeseydi veya daha geç gelseydi veya devlet organizasyonu konusundaki etkileri olmasaydı, Avrupa'nın askeri tarihi, siyasi yapısı nasıl farklı olurdu acaba? Şövalyelik dediğimiz olgu belki de bildiğimiz formda hiç var olmaz mıydı? İlginç bir soru, cevabı üzerinde kafa yormaya değer. Evet, bu sorular avarların önemini belki daha iyi anlamamızı sağlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.